Ne yersen olsun. Meşhur bir deyim. Farklı milletlerin aynı anlama gelen farklı sözleri var. Bu konuda birçok insan hemfikir gibi. Yiyip içtiklerimiz bir noktadan sonra bizim kim olduğumuzu belirliyor. Yiyip içtiklerimiz belki de en kötüsü sağlığımıza doğrudan etki ediyor. Sağlıklı beslenenler için sorun yok. Ancak sanayi toplumunda yaşayan pek çok insan bunu başaramıyor. Fast food denilen yüksek kalorili yiyecek ve şekerli içecekler hızla kilo almamıza neden oluyor. Artık 21. yüzyılın en büyük sağlık problemlerinden birisi ne yazık ki obezite. 2017 yılında yayınlanan obezite raporuna göre OECD ülkelerinde yaşayan her 6 çocuktan biri fazla kilolu veya obez. Durum yetişkinler için daha vahim. Belki farkındayız, belki değiliz ama yaşadığımız toplumda obez insanların sayısı artıyor. İnsülin direnci, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanması, hipertansiyon, felç, bunların hepsi obeziteye bağlı hastalık ve komplikasyonların sadece bir kısmı. Kilo aldıkça kendimiz için riski arttırıyoruz. İhtiyaç duyduğumuzdan çok daha fazla kaloriyi yağ, şeker ve karbonhidratlardan alıyoruz. Özellikle şeker tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Gidişat öyle kötü ki Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılında şeker tüketiminin azaltılması konusunda tüm dünyayı uyarmasına şahit olduk. The new draft recommendations make 3 points. The first point is that WHO recommends a reduced intake of free sugars throughout the life course. The second recommendation is that the intake of free sugars in both adults and children should not exceed 10% of total energy intake. But we also make a third recommendation, and that is that a further reduction to less than 5% of total energy gives additional health benefits. Some examples of foods that have a high content of free sugars. You see this as an average soft drink, it's a soda, and an average serving contains up to 35, this particular one contains 35 grams of sugar. So it's the equivalent of 35 grams of sucrose. Peki alternatif bir yöntem olarak obeziteyle mücadelede vergilerden yararlanılması mümkün mü? Yani yüksek kalori içeren ürünleri vergilendirerek bu konuda bir başarı elde edebilir miyiz? Bu konuda emsallerine göre farklı bir adım atan bir ülke var. 2017 OECD obezite raporuna göre nüfusunun yaklaşık 1/4 fazla kilolu veya obez olan Birleşik Krallık, 2018'den bu yana alkolsüz şekerli içecekleri vergilendiriyor. Alkolsüz İçecekler Vergisi, Soft Drinks Levy olarak anılan bu verginin alışılagelmiş tüketim vergilerinden bir takım farklılıkları var. Kuşkusuz alkolsüz şekerli içecekler verginin konusunu oluşturuyor. Şeker içerse de %75 veya daha fazla süt içeren içecekler vergiden istisna edilmiş durumda. Benzer şekilde saf meyve suyundan üretilen ürünler verginin konusuna girmiyor. Ayrıca küçük işletmelerin vergiden muaf olduğunu söylemekte fayda var. Son olarak verginin mükellefi alkolsüz içeceği ithal eden veya üretenler. Gelelim verginin en göze çarpan kısmı olan tarifesine. 100 mililitrede 5 gram ve daha fazla şeker içeren içeceklerden litrede 18 peni vergi alınıyor. Eğer 100 mililitredeki şeker miktarı 8 gram veya daha fazla ise litrede ödenmesi gereken vergi 24 peniye çıkıyor. Temmuz 2020'deki kurlar itibariyle Türk lirası ile bir hesap yaparsak 100 mililitrede 5 gram ve daha fazla ancak 8 gramdan daha az şeker içeren 1 litrelik bir içecekte 1 TL 58 kuruş vergi alındığını söyleyebiliriz. Eğer 100 mililitredeki şeker miktarı 8 gram ve fazlası ise litrede yaklaşık 2 TL vergi ödenmesi gerekiyor. Birleşik Krallık'ın neden bu tarz bir vergiyi uyguladığını anlamak için işin biraz daha detayına inmemiz gerekli. Obezite konusundaki kötü gidişin farkında olan İngiltere'deki Bilimsel Danışma Kurulu 2015 yılının başlarında şeker tüketiminin azaltılması konusunda hükümete tavsiyede bulunmuştu. Bu hamleyi 2015 yılının Kasım ayında İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanan şeker tüketiminin azaltılmasına ilişkin eylem planı izledi. Yüksek miktarda şeker içeren ürünlerin fiyatının vergi ve benzeri mali yükümlülükler uygulanması suretiyle %10 ila 20 arasında arttırılması söz konusu eylem planında önerilen 8 eylem arasında yer alıyordu. Böylece uygulanan verginin fikri altyapısı da oluşmuş oldu. Dolayısıyla vergi uygulamasına ilişkin ilk adımın Bilimsel Danışma Komitesi ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından atıldığını ifade edebiliriz.
2016 yılına gelindiğinde İngilizler şekersiz alkolsüz içeceklere vergi uygulanacağını bütçe görüşmelerinde ilan ettiler. I can announce that we will introduce a new sugar levy on the soft drinks industry. And let me explain how it will work. It will be levied on the companies. It will be introduced in 2 years' time to give companies plenty of space to change their product mix. It will be assessed on the volume of the sugar-sweetened drinks they produce or import. The OBR estimates that this levy will raise £520 million, and this is tied directly to the second thing we're going to do today to help children's health and well-being. 2017 yılında yasalaşan Finance Bill ile beraber verginin resmiyet kazandığını görüyoruz. 2018 Nisan ayı itibariyle de vergi yürürlüğe girmiş bulunuyor. 2019 yılı itibariyle İngilizler istedikleri vergi gelirlerini elde edemeseler de şeker tüketiminin azaltılması konusunda arzu ettikleri başarıyı yakaladılar. Tabii bir de hikayeyi halk ve şirketler cephesinden ele alıp özetlemek zorundayız. Alkolsüz içecekler sektörünün bu vergiyi güle oynaya kabul ettiğini söylemek zor. 2016 yılında Britanya Alkolsüz İçecekler Birliği vergi yüzünden binlerce kişinin işsiz kalabileceğini açıklamıştı. Aynı yıl içerisinde bu görüşü destekleyen bir rapor Oxford Economics tarafından kaleme alınmış ve raporda 4000 kişinin işsiz kalabileceği ve sektörün milli hasılaya katkısının 150 milyon sterlin kadar azalabileceği dile getirilmişti. Bu yüzden vergi uzunca süre tartışıldı. Child health. I mean, it's a big signal. It's symbolic that a robust government can actually get control of big business when it's having ill effect on child health. The logic behind it is the single largest source of sugar in our children and teenagers' diet is sugary sweetened drinks. There's a sugary option and a non-sugary option. So really, if you analyse what the government have said today, they've given a little bit of time, 2018, they've got 2 bands of tax, and really it's all geared to reformulation. So it isn't anti-business. I would say it's a symbolic slap, and that's what we wanted. Sugar addiction is a lot bigger than that. Nationally, we're eating 3 times the recommended amount of refined sugar. Teenagers are some of the worst culprits, with sugary drinks making up a third of their intake. And behind all of this, an obesity epidemic, blamed in part on sugar, with 1 in 3 children overweight by the time they leave primary school. One way of tackling our sugar addiction could be through a sugar tax. Jennifer, I want to start with you. First of all, you believe that this sugar tax would work. It's worked in other countries, so why not here? Exactly. We know that the obesity levels are rising, we know that type 2 diabetes levels are rising, and we know that sugar intake contributes to that. So we need to make some changes, and so we want to see a sugar tax, amongst other range of initiatives as well, being put into action by our government. Okay, Andrew, you say this is patronising. This is not going to work. Well, it doesn't work, actually. There's evidence of that. In Denmark, the most recent country to have a they had a fat tax, which is the same principle. Yeah. They abandoned it after 15 months because it wasn't working. What happened was people on lower incomes went to cheaper supermarkets and bought own brand labels. Other people just carried on. The only beneficiary from the fat tax was the government, which got more money, and that's what would happen here. I think it's patronising because why should a family that like to reward their children with a fizzy drink once or twice a week, maybe that's moderate, that's reasonable, unless they're suggesting banning fizzy drinks altogether, why should they be penalised and forced to pay more because some people are excessive? The way to deal with this is education, and the way to deal with this is to put on the cans of fizzy drinks, there's 10 teaspoonfuls of sugar in here. That would stop mums and dads buying it, but Because don't hit them in the pocket. I think both are right. I'm firmly behind having the sugar tax. I think that, as you said, on its own, it's not enough. It needs to be combined with lots of other things. I think it sends a clear message. There was a message from the previous report where, before David Cameron even read it, he'd said no to the sugar tax. That sends a clear message. So with this, saying yes to sugar tax lets us know that the government thinks it's important. For me, the health service spends a ridiculous amount of money, millions, on general anaesthetics for children having teeth out. And it's just down to sugar. It's completely preventable. It would save the health service money. And I think we need to combine. It's not just about the parents, it's about the manufacturers, it's about the government, it's about everybody getting involved. Vergi yürürlüğe girmeden önceki tartışmalara bakıldığında gerek akademik çevreler gerekse medya ve tüketiciler tarafında vergiyle ilgili şüpheler olduğunu görüyoruz. Buna karşın tartışılan senaryoları genel olarak 2 başlığa indirebiliriz.
Diğer senaryolar bu iki başlık arasında gidip gelmekteydi. Bunlardan ilki formüllerin değişmesi ve içeceklerdeki şeker miktarının azalmasıydı ki İngiliz hükümeti tarafından arzu edilen senaryo buydu. Bu şekilde hem az şeker ihtiva eden içeceklerin tüketilmesi sağlanacak hem de fiyatı artan ama formülü değişmeyen ürünlerdeki talep kaymasından faydalanılmış olacaktı. İkinci senaryo ise markaların herhangi bir formül değişikliğine gitmeden tüm vergileri tüketicilere yansıtmasıydı ki bu talebin bir miktar kısılması dışında şeker vergisi için başarısızlık anlamına geliyordu. İkinci senaryo ağırlıkla işlenirken 2017 yılından başlayarak Birleşik Krallık'ın diğer irili ufaklı markaları ile beraber büyük markalardan birbiri ardına formül güncellemesi haberi geldiğini gözlemledik. Bu durum bizlere birinci senaryoya daha yakın bir senaryonun gerçekleştiğini gösteriyor. Öyle ki İngilizler 2019 yılından itibaren milkshake'in vergilendirilmesini tartışmaya başladılar. Üstelik verginin şeker tüketimini azaltma konusunda işe yaradığı kamu kurumları nezdinde ve aynı zamanda bilimsel ve akademik araştırmalar uyarınca kanıtlanmış durumda. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan ilerleme raporuna göre 2015-18 yılları arasında şeker vergisinden dolayı alkolsüz içeceklerdeki şekerin ortalama %28, kişilere satılan alkolsüz içeceklerdeki kişi başına şeker miktarının %23 azaldığı anlaşılıyor. Queen Mary Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen başka bir araştırma, 2014 yılında 166, 2018 yılında 464 ürün olmak üzere incelenen içecekler üzerinde verginin işe yaradığını gösteriyor. Yıllar itibariyle ortak ürünlerde şeker miktarının %42 azaldığı tespit edilmiş. Ortak ürünler dışında kalan 2014 yılındaki 116 üründen sadece 26'sı yani bu ürünlerin toplamda %16'sı 5 mg ve daha az şeker içerirken 2018 yılına gelindiğinde incelenen 368 üründen 239'u yani tüm ürünlerin %64'ü 5 mg veya daha az şeker barındırıyor artık. BMC Medicine tarafından yayınlanan bir başka araştırma 2015-18 yılları arasında toplam satış hacminin 100 mililitrede 5 gramdan daha fazla şeker içeren alkolsüz içeceklerde yarı yarıya düşerken 5 gramdan az şeker içeren alkolsüz içeceklerde %40'a kadar arttığını gösteriyor. Yani formülünü değiştiren ürünler lehine bir talep kayması söz konusu. Şimdi gelelim bizim ülkemize. Obezite raporunu yeniden hatırlayalım. OECD tarafından yayınlanan 2017 obezite raporunda Türkiye yetişkinlerde %22.3 obezite oranı ile 13. sırada yer alıyordu. Bu oran Türkiye'de her 5 yetişkinden birinin fazla kilolu veya obez olduğunu gösteriyor. Kadınlarda obezite oranı erkeklere göre daha fazla. Türkiye'nin şekerle ve obeziteye bağlı hastalıklarla ilgili karnesi ise şeker vergisi öncesi Birleşik Krallık'tan çok daha başarılı değil. Türkiye şeker tüketimi bakımından dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Şekerli içecek tüketiminde yine ilk sıralarda. Diyabet son 10 yılda %100 artış göstermiş durumda. Kalp hastalıklarında 1. sıradayız ve ülkemizde içecekler yüksek oranda şeker içeriyor. Yani ülkemizdeki birçok yerli ve yabancı alkolsüz içecekte 100 mililitredeki şeker miktarı Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen düzeyin çok üzerinde. Meyve suyu, soda ve gazozlar için özel tüketim vergisi uyguluyoruz. Ancak bu verginin üründeki şeker miktarı ile bir bağlantısı yok. Şu an önümüzde bizim ülkemizde de uygulanabilirliğini merak ettiğimiz başarılı bir vergi uygulaması var. Ne dersiniz? Aynı sonuçlara biz de ulaşabilir miyiz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Basit bir web aramasıyla web sitemize veya LinkedIn hesabımıza erişip görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Vergipedia içeriğinde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.